Merhaba arkadaşlar. Gene bir videoyla karşınızdayız. Bugün de nakille çamur yiyecek. Hepsi şaka bir yana. Bu siyah fasulye Korelilerin yemeğiymiş. Bugün de bunu yaptık. Bakalım tadı nasılsa başlayacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle yine yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videomuza geçmeden önce de bu videomuzu beğenip abone olup bildirim zilini açtıktan sonra da yorum yapın. Ve arkadaşlar beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Videoya geçmeden önce biz hatırlatıyoruz. Tabi siz videonun sonuna kadar izledikten sonra beğen tuşuna basarsanız seviniriz. Beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Daha fazla insana ulaşsın bu videomuzda. Bugün de bir Kore yemeği yaptık. Siyah fasulyeli bir yemek. Çamur. Gördüğünüz gibi bu şekilde üstünden bunu biraz karıştıralım. Bakalım ne ortaya çıkacak bilmiyoruz. O zaman başlayalım anne. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kore yemeğiymiş. Biz de çamur yiyor. Çamur değil, şaka. Siyah fasulye pişirdik. Elimizle pişirdik. Yani doğrusu gelinim pişirdi. Evet. Farklı bir tat var şu anda. Biz de sizin karşınızda geçek yiyek dedik bakalım. Evet. Deniyoruz arkadaşlar. Bize farklı gelir ama Kore yemeğiymiş. Onun için de bugün yapak dedik. Yaptık. Elimizle gelinim pişirdi. Blender'dan da çekti siyah fasulyeyi. Bize de yemek düştü. Tadı biraz kömürü andırıyor işin gerçeği. Onun adının tadını almıyorsunuz. Fasulye onun tadını biraz şey yapmış. Fasulyenin da tadı değil de. Daha önce yediğim bir şeye de benzetmeye çalışıyorum da Benzemiyor. Ne yazık ki. benzemiyor. Güzelim eriştemizi siyahla boyadık. Bizim köyde bunu yumurtayla keserik. Evet. Köy eriştesi, yumurtalı erişte. Son zamanlarda zaten bazı firmalar yumurtalı erişte yapmaya başladılar, çıkardılar. Tabii evde yapılanı tutmaz bence de. Ne kadar da olsa oğlum elinki başka gözün göre yumurtana kaç tane kaç yumurta şey diyeceksin, tadı nasıl bileceksin, onda tereyağına yağlayacaksın, o keyfin. Hadi yine iyisin, köye gidiyorsun artık, bol bol yaparsın orada. 10 gün duracak inşallah. Evet, Kurban Bayramı için annem Sivas'a gidecek. Memlekete gidecek arkadaşlar. Biz gitmiyoruz. Eşimle ben gitmeyeceğim. Göktuğ küçük olduğu için uzun yola otobüs yolculuğuna dayanamaz. Uçaklarda biraz maliyetli oluyor. İnşallah köye gidince de orada da videoları çekerim, köyümü size tanıtırım, yaşadığım yerleri. Evet, annem köye gittiği zaman köyde vlog yapacak. Yapmaya çalışacak bakalım. Yapabilse Rabia ile birlikte gidecekler. Tabii bayram dönüşü o videolar yüklenmiş olacak arkadaşlar. Onlar çekecekler. Daha sonrasında döndükten sonra ben burada yüklemeye çalışacağım. Ne yaptığımı, ne yediğimi inşallah tanıtacağım. Evet, bizim Yaşadığım yerleri, memleketimi. yaşadığımız yerleri, köyümüzü falan göstermeye çalışacaklar. Bakalım, tabii öyle bir niyetimiz var. İnşallah. Yapabildiğim kadar. Size tanıtmaya çalışıyorum. Biz de buralarda, İstanbul'da. Fena da olmamış oğlum. Bakalım, gidebilsek belki biz de böyle yakın 1-2 saatlik mesafede olan yerlere belki gideriz de şimdi.
İnşallah. Evet, ilkin farklı bir tat oluyor. Alışkın olmadığımız tat ama biraz daha aldıkça insanın hoşuna gidiyor. Benim hoşuma gitmeye başladı. Yok, güzel bir şey. Ama ilk aldığım zaman ağzıma dediğim gibi kömür tadı geldi bize. Ben de ilk gördüğümde gelinim bana çamuru mu yedirecek yoksa diyordum. Üstündeki sosu görünce de annem dedi çamur mu falan dedi. Bu biraz şeydir arkadaşlar. Şimdi hani bazen şeye gittiğiniz zaman, psikologlara falan gittiğiniz zaman özellikle birbirine güven testi yaparlar, gözlerini bağlarlar, işte birbirine karşı sırtını dönüp birbirlerini tutmasını isterler. O tarz bir test vardır. Bakalım eşiniz size güveniyor mu, güvenmiyor mu, güvenmesi şeklinde. Ben gözü kapalı güveniyorum zaten. Öyle bir şey zaten yapmaz. Benim de ona yapmayacağımı bilir zaten. Sana yapsa da asla bana yapmaz. Aynı zamanda annem de aynı şekilde güveniyor. O da anneme güveniyor zaten. Kendi annesi gibi de seviyor. O da kendi çocuklar gibi, annem de kendi çocuklar gibi seviyor. Bu da birbirine karşı olan saygı ve güvendir. Geçenlerde ben şöyle bir yorum okumuştum. Hangi videomuzun altına tam hatırlamıyorum. Sürekli teyze gelinim diyor, galiba gelini ve alası iyi değil, o yüzden bu ifadeyi kullanıyor tarzıydı. Yok arkadaşlar, çok şükür bizim bir sıkıntımız yok. Ben kendileriyle bir sene oldu. Daha hayatta. Yani gelinim alalı 4 sene oldu. Biz buraya geleli, devamlı geleli yani. Evvel gelip gidiyordum. 3 ay kalıyordum. Hocam öldükten sonra 2 ay kalıyordum. 1 ay kalıyordum. Gidiyordum ama bunda Göktuğ olduğum için sürekli kalıyorum. Daha birbirimize pek sert sözümüz yok. Yani zannetmeyin ki kamera önünde öyle gelinle uyuyor, yok gelinine saygı gösteriyor. Asla. Bir gün gelinimle alışverişe gittiydik. Orada kız, anne sen annesi misin, kaynanası mısın dedi. Kaynanasıyım kızım dedi. Allah Allah dedi, böyle gelin kaynana ben hiç ömrü hayatımda görmedim. Ben de zannettim ki annesi gibi değil. Tabi annesiyim çünkü oğlum neyse gelinim de o. Sanki annelerini ayırdı ne olacak? Evladını seviyorsan gelini de seveceksin. Seviyorum da. Allah razı olsun, o da bize bir altın topu verdi. Her derdimizi Göktuğ kapatıyor. Çok şükür Rabbime. Anne sen biraz yavaş geldin, beğenmedin beni, ne yaptın? Ben bitirdim yine gördüğün gibi. Ben değil oğlum, ben hamur ya. Hı. Sağlığımı korumak için yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, ben yine her zamanki gibi löp diye gitti. Ne öreyim oğlum, erişte değil ki tereyağıyla yağlayan damlaya tereyağı damlaya yiyeyim. Evet, yorumlarda da deniyor bazen sen çok hızlı yiyorsun falan diye. Artık alışkanlık meselesi. Lisede yatılı okurken de zaten bir an önce yiyip kalkıp dinlenme ihtiyacı duyuyorduk. O yüzden de askerdeyken de zaten zaman sınırlıydı arkadaşlar. Ondan dolayı da böyle hızlı yiyorduk. Bizim orada da oğlum yiyenin şeyini azap tutarlarmış. Ha, o zaman benden iyi azap olurdu yani. Ben iyi yiyorum. Demek ki ben eski zamanda olsaymışım, birisi benim yediğimi görse zaten şey yaparmış. Bundan iyi azap olur derlermiş. Zaten bazen diyorlar canım, beni tanıdıkları zaman diyorlar. Senden de iyi çoban olur, senden de iyi işte şey yapar, azap olur diye söylüyorlar. Önceden öyleymiş. Önceden yemesine göre sağlam yerse. Kızlarda hüsü cumhurgelilerimiz su isterlermiş. Halının üstünde Dökmeden dolduracak. bardağa dökmeden doldurursa o bu gelin bizim işimize yarar. Yoksa yok. Onun dediği zahir ben babam almasaydı ben kalıp kalırdım. Rahmetli olsaydı zaten sorardım da öyle derdi. Ben almasaydım sen evde kaldıydın derdi. Dirdi. Ama o sevdiğinden dirdi. Bazen de dirdi ki benim dirdi kardeşim gibi, anam babam gibi dirdi. Bana destek oluyor dirdi. Bunu da kulağımdan duyardım. Komşularla konuşurdu. Canım her zaman söylerdi zaten rahmetli de. Şey vardır, birbirine destek olmak önemlidir. Yani bu evlilik de öyle. Birbirine destek olmadıktan sonra
Eğer benim kazancım işte benim vazifem değil, senin vazifen tarzı şeylere girirse zaten o iş yürümüyor arkadaşlar. Hani bizim orada bir deyim var. Yalnız taş duvar olmaz diye. Biz de yalnız hiç görmedik. Beraberdik. Ömrü bu kadarıymış. Allah onun ömrünü oğluma versin. Evet o zaman Benim torunuma versin. amin. Buradan ben senin spagettinden de alayım. Biz de paylaşalım. Bu Bizde şekilde. paylaşmak önemli. Evet. Böyledir. İstersen hep hadi. Yok yok. Ben daha yemeyeceğim oğlum. Olsun. Ben izleyenlerim için yiyorum bunu. Hani onlara söz verdim ya. Oğlumun için çiğ tavuk yenir diye. Bunu da onların için yiyorum. Evet bir videoda şöyle bir şey görmüştüm. Zaten 5 saniye içindeydi galiba. Koreli olabilir veya Uzak Doğulu şey yapmıştı. Haşlanmış yumurta 2 tane galiba ve nadır ama buharı çıkıyor üzerinde. Çok sıcak ve çubuklarla. Biz şimdi çubuklarla da yiyemiyoruz. Alışkın değiliz arkadaşlar. O yüzden çatalla yiyoruz. Bir anda 5 saniye sürmedi galiba. Aynı yaptığı şu şekilde bir başladı. Yumurtaları attı. Nadırı attı. Bir baktım bütün tabak bitti. Onu sen yaparsın oğlum. Ben yapamam da. Bir anda bitti yani. Bilmiyorum öyle bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Yapabilir miyim diye ama sıcak olmaz. Hafif soğuduktan sonra belki öyle bir rekor denemesi yapmayı düşünüyorum aslında. Bunu da buradan söyleyeyim. Bakalım ne zaman olur bilmiyorum. Öyle bir şeyler yapacağım artık. İnşallah köye gitmeden yap. Beraber yapak da. Gene sen ye, ben bakayım. Evet arkadaşlar. Anne sen daha fazla yiyemedin. Yok ben daha yiyemem. Çünkü benim kariyerim bu. Ben forumumu korumak lazım çünkü ben gayret şeylere ünlü oldum. Sizlerin karşısına çıktım onun için. Çoğu zarar, azı kar. Onun için de bu kadar yedim. Ömrüm uzun olursun. Halil Bağ'ın berekatı versin kesene de. Güzel olmuş. Gelinimin de eline sağlık. Bana çamları yedirdi. Evet arkadaşlar bu videomuzu da beğendiyseniz yorum yapıp like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve lütfen videoyu izlerken de beğen tuşuna basın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.